bir platformumuz var. Bütün dünyadaki HP mühendislerinin girip oraya talep yapabildiği. Bu normalde vardır zaten şirketlerde ama bu kadar aktif ve gerçekçi şekilde kullanıldığını ben ilk defa gördüm. Şu an sanki sadece bizim ürünlerimizle çalışıyormuş gibi görünse de bu özelliği destekleyen bütün veri depolama ürünleriyle çalışabilecek durumda. Pazardaki bütün rakipleriyle ciddi şekilde rekabet edebilecek noktada kaliteli, HP'nin çıkardığı ama uygun fiyatlı bir ürün. Herkese merhaba, ben Sercan Akdemir. Speak Up Tech serisine hoş geldiniz. Speak Up platformunda aylardır liderlerle teknoloji, dijital dönüşüm, gelecek, stratejileri konuşuyoruz. Speak Up Tech serisi ise teknolojiyi daha derinlemesine konuşacağımız bir seri olacak. Ve bu seride yalnız değilim. Yanımda teknoloji gurusu, hepinizin yakından tanıdığı Engin Çetinkaya olacak. Engin hoş geldin. Merhaba Sercan. Heyecan var mı? Teknoloji konuşacağız. Hem heyecanlıyım hem de çok keyifliyim. Harika. Gerçekten çok güzel bir söz var bununla ilgili. Alan Kay'ın dediği gibi, geleceği tahmin etmenin en iyi yolu onu icat etmektir. Geleceği şekillendiren teknolojileri, onları geliştiren uzmanlarla konuşacağız. Speak Up Tech serisinin ilk bölüm konuğu ise Hewlett Packard Enterprise. Arkadaşlar hoş geldiniz. Sizi kısaca tanıtayım. Burak Özgür, HP yazılım ve sunucu satış direktörü. Türker Ata, HP teknoloji mimarı. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Sercan. Hoş bulduk. Bugün VM Essentials konuşacağız. Öncelikle sorumu sana sormak istiyorum Burak. VM Essentials ihtiyacı nereden çıktı? HP zaten sanallaştırma alanında tabii ki belli partnerlikleri vardı. Ve ne hedefliyor? Biraz anlatır mısın? Şöyle, şimdi geçmişten gelen bir aslında ihtiyaç ve pazardan gelen bir taleple oluştu bu. Biz tabii ki hani bir gün uyanıp ya biz bir sanallaştırma çözümü yapalım demedik. HP malum çok uzun yıllardır işte pazarın genel hakimi olan firmayla bu konuda ciddi bir iş ortaklığı yürütüyordu. Bütün dünyada en çok işte sanallaştırma platformunu sunucularımızla beraber paket edip satan, bunları kuran ve destekleyen çok da bundan mutlu olan bir organizasyonduk. Ve fakat işte hepimizin malum bildiği satın almalar oluyor, işte şirketlerde değişiklikler oluyor, strateji farklılıkları oluyor. Bunların pazarda yarattığı bir ihtiyaç ve zorunluluktan doğdu esasında. İş ortaklarımız ve müşterilerimiz bize zor durumda kaldıkları bu senaryo için artık IT altyapılarını doğru şekilde yönetip doğru şekilde kurgulamakta da zorlandıkları için bize bu taleple geldiler çok uzunca bir süre. HP olarak da biz Ağustos 2024 yanlış hatırlamıyorsam yaklaşık 2 sene önce Morpheus Data firmasını satın aldık. Ve Morpheus Data firmasıyla beraber bize gelen bilgi birikiminin üstüne aslında bir sanallaştırma platformu ve bir hibrit bulut yönetim çözümü inşa ettik. Bu çözümün de pazara ciddi şekilde bir rahatlama getirdiğini o zamandan aslında görmüştük. Bugün geldiğimiz noktada zaten bambaşka bir noktaya erişmiş durumdayız. Gerek kullanan müşterilerimiz olsun, gerek bunu bizim çözümümüzü kabullenip pazarda sunan iş ortaklarımız olsun. Aslında pazardaki ihtiyaç ve doğru zamanda doğru şekilde bu ihtiyaca verilen bir cevap diyebiliriz. Evet. Şimdi yanımızda hepimizin bir yakından tanıtır söyleyemedim şurayı. Ne kadar heyecanlandırdık takılacağız. ya Sercan'ı biz bugün. Niye konuşmadın o sıra? Boşluk oldu. Evet çok harikasın. Ama iyi doldurdun. Hem de durumu açıklayan güzel bir söz var bence. Hani her kriz bir fırsat yaratır derler ya. Burada HP de gerçekten bunu bir fırsata çevirdi. Ve bu kadar oturmuş ve sabitlenmiş bir sanallaştırma pazarında siz devreye girdiniz. Ve şu an gerçekten çok iyi de gidiyorsunuz. Biraz zaten onun detayına da gireceğiz. Ben ilk sürümünden beri kullanıyorum HP VM Essentials'ı. Bir başka firmanın belki de 20 yılda geldiği noktaya 2 yıl gibi kısa bir sürede geldiniz. Yani neye göre? Yani müşteri isteklerimiz sizi bu noktaya getirdi ya da başka bir teknolojiler mi izlediniz? Nasıl bu noktaya bu kadar hızlı geldiniz? Ya aslında tekerleği sıfırdan icat etmedik. Günün sonunda işte konuştuğumuz gibi müşterilerimizin kendi ortamlarında ve bütün dünyada kabul görmüş, kullanılan belli teknolojiler vardı. Bu teknolojilerin içerisinde kabul görmüş ve en çok kullanılan fonksiyonlar da belliydi. Ve biz bu aslında buradan yola çıktık. O fonksiyonları ve müşterilerimizin en çok kullandıkları kullanım alanlarını da tespit edip bunları inşa ettik. Ama sadece onunla da kalmadık. Temelde baktığımızda hani o işte 1,5-2 senede geldiğimiz nokta neden bugün pazarın tam da ihtiyacı olan ve hani hemen anahtarı çevirip kullanabileceği yere geldi. Müşterilerimizi ve iş ortaklarımızı ciddi şekilde dinledik.
yol haritamızı nasıl oluşturduğumuzu çok kısaca anlatmak istiyorum. Bence çok önemli ve HP içerisinde de şimdiye kadar bizim de pek görmediğimiz aslında bir yöntem uygulandı burada. Bir platformumuz var. Bütün dünyadaki HP mühendislerinin girip oraya talep yapabildiği. Bu normalde vardır zaten şirketlerde ama bu kadar aktif ve gerçekçi şekilde kullanıldığını ben ilk defa gördüm. İlk çıktığı versiyondan itibaren bütün dünyadaki mühendislerimizden sahada bunu müşterilere anlatan, aktaran, kuran talepler toplandı. Ve o talepler o platformda oylandı. Demokratik de bir şekilde aslında biz hangi özelliklerin istendiğini ve talep edildiğini gördük. Bunlar o platformda üst seviyelere çıktıkça yol haritasına dönüştü ve yol haritasında da birer birer gerçekten o girilen ve oylanan şeylerin geldiğini gördük. Bunu anlatıyorum çünkü bence çok temel anlamda güzel bir şey yaptık. Pazarı dinledik. Pazarı dinlediğimizi ihtiyaca çevirdik ve gerçekten doğru kaynakları ve hızlı bir şekilde oraya atayarak isteğini pazarın yerine getirmiş olduk. Bu sayede de işte bu 1,5-2 sene içerisinde gerçekten çok hızlı, çok böyle herkesin istediği ve amaçladığı şeyleri bir araya getirip sunabilir hale geldik. Peki benim bir yorumum var Burak. Doğru değilse lütfen düzelt ama ilk başta sanki HP hani sunucuların ihtiyacı tabii ki donanım ihtiyacından kaynaklı sanallaştırma platformu ihtiyacı vardı ve bununla ilgili bir yola girdi. Ama sonrasında işte bu müşterileri dinleyerek, iş ortaklarını dinleyerek bu normalde o amaçla başladıysa da sonrasında aslında gerçekten sanallaştırma alanında bambaşka bir yere doğru gidiyor. Doğru muyum? Çok Bizim haklısın. yani en azından gördüğümüz biraz böyle oldu da biraz ondan bahseder misin? Tam olarak öyle. Onu da anlatayım. Çok kişi bilmez bunu ama aslında biz ilk duyurduğumuzda bu teknolojiyi işte Morpheus Data'yı satın aldıktan hemen sonraki dönemdeki etkinliklerimizde şunu söyledik. Dedik ki biz sadece bu platformu hiperbütünleşik HP çözümleri içerisinde kullanılmak üzere duyuruyoruz ve çıkarıyoruz dedik. Dolayısıyla böyle genel yaygın herkesin kullanacağı, her türlü ortamda kullanılacak bir sanallaştırma platformu diye çıkmadık ilk. Ama işte o Engin abiyle de konuştuğumuz konu gerçekten pazar o kadar çok feedback verdi ki, geri bildirim verdi ki yani ya madem yapıyorsunuz bu sanallaştırma platformunu çok zor durumdayız. Hani sizin gibi bir teknoloji firması devi buraya hani bir el atsın eğer tabiri caizse ve hani genel kullanılacak bir sanallaştırma platformu yapın madem diye hani o geri bildirim geldi ve biz gerçekten bu geri bildirimi çok sadece biz değil tabii ki bütün dünyadaki HP ülkeleri muhtemelen o geri bildirimi verdi ve sonrasında oradaki stratejinin değiştiğini ve dönüştüğünü gördük. 4 ay içerisinde falan. Yani bunu duyurup söyledikten sonra o 4 ay içerisindeki geri bildirim o kadar böyle üst üste bindi ve muhtemelen etkili oldu ki sonrasında da biz dedik ki tamam biz bu platformu sadece HP ürünlerinde kullanılacak veya sadece hiperbütünleşik çözümlerde kullanılacak bir platform olmaktan çıkarıp pazarın şu an ihtiyaç duyduğu o seçim özgürlüğünü pazara tekrardan sunacak ve müşterilerin temel bir derdini çözecek bir platform haline getirip sunalım o zaman dedik ve o yolculuk öyle devam etti. Bu geri bildirimlerin oluşturulduğu platformların bir tanesinde ben de varım. Pazarın şu anki aslında en önemli ihtiyacı ya stabil bir sanallaştırma platformum olsun. Bunun yanında işte vMotion, HA gibi kritik tekniklerim olsun. Ya bir de hayatımı kolaylaştıracak işte snapshot alma, klonlama gibi teknikler olsun. Sadece bunlar bile aslında yola çıkmak için, anahtarı çevirmek için yeterliyken ben o platformda işte şu da olsun, bu da olsun, şunu da isteriz, bunu da isteriz. Anlamıyorum ya insana bir durun hani şurası bir çalışsın. Ama o kadar çok istek geldi ki. Ve siz de bunların hepsini yaptınız. En son gelen sürümle memory over commitment bile çalışıyor. Nasıl bu kadar ilerlediniz? Burada biraz bizim kültürümüzle alakalı bir durum söz konusu. Biz Türk kültüründe bazen direnç gösteririz. Yeni bir ürün olduğunda, yeni bir araba geldiğinde, yeni bir yiyecek içecek olduğunda da acaba doğru mudur, iyi midir, güzel midir diye biz genelde iyi yanlarına değil de biraz eleştirel yaklaşıp kötü yanlarına bakarız. Hani bununla alakalı da hikayeler var ünlü ressamın. Meydana çizdiği resmi hakkında eleştirel bilgileri topladığı, yüzlerce eleştirel aldığı ama doğru noktaları göster denildiğinde hiçbir doğru noktanın gösterilemediği ürüne benzer bir konuydu söz konusu. Burak'ın söylediği roadmap'teki switch çok önemli bir mekanizmaydı. Hyperconverge'de çıkarılacak ürün yetenekler olarak üst katmanda Hyperconverge ile ilişkili olacakken standalone'a döndüğünde bazı eksikler oldu. Evet, 2004'ten beri sektördeyim. Sanallaştırma dünyasından beklenilenler genelde stabil çalışsın. HA olsun,
vMotion yapabilsin. Sanal makinenin ekran görüntüsünü alabilelim. Temelde ihtiyaçların %90'ını karşılar. Benim de gördüğüm sektördeki müşterilerin %90'ı da genelde günlük operasyonlarda bu özelliklerini kullanıyor. Ama ilk günden itibaren bize gelen eleştirel noktalar üründe eksiklerin kıyaslandığında VMware Enterprise Plus'ta olan özelliklerle olduğunu gördüğümüzde de biz çok hızlı, çok kısa zamanda birden fazla özelliği getirmeye çalıştık. Evet, şu an geldiğimiz noktada bir tek HA vMotion yok. Geldiğimiz noktada DRS var. Bu DRS'i iyileştirdiğimiz versiyon da geldi. Enterprise'da belki ihtiyaç duyulabilecek mimarisel anlamdaki Stretch Cluster, Metro Cluster. Şu an sanki sadece bizim ürünlerimizde çalışıyormuş gibi görünse de bu özelliği destekleyen bütün veri depolama ürünleriyle çalışabilecek durumda. SRIOV özellikleri, GPU Pass-Through özellikleri, vGPU özellikleri, Affinity Rule'ları bakıldığı zaman Enterprise'ın bile belki de düşük oranda, düşük yüzdede kullandığı özelliklerin tamamını geçen ayki versiyonda getirmiş gibi görünüyoruz. Bunun üzerine daha ne gelebilir bilmiyoruz ama portalımız hala aktif. Hala orada istenilen bazı özellikler var. Hala Worldwide'da votelanıyor. Muhtemelen bundan sonra 3 ayda bir göreceğimiz major feature update'lerde özellikler gelmeye devam edecektir ama bana kalırsa artık bunun üzerine gelecek olan özellikler nice to have olacaktır diye düşünüyorum Engin Hocam. Yani hala peki müşterilerin bu geri bildirimlerini alıyor musunuz? Az önce bahsedildiği gibi ürünü sürekli yeniliyorduk dediniz ya, çok güzel feedback topladık dediniz. Şu an hala o gelişim devam ediyor mu? Hani iyi bir olgunluğa İlk ulaştı 6 değil ama. aydaki kadar değil Sercan. Biz ilk lansmanını yaptığımız ilk günde baktık ki sektörün %90'ı mikro segmentasyon yapıyormuş. Baktık ki sektörün %90'ı distributed vSwitch kullanıyormuş. Sektörün hepsinin firewall'a ihtiyacı varmış. Biz de şaşırdık. Dedik ki biz başka bir sektörden geliyoruz galiba. Bunları görememişiz, göremedik. Bunların hepsi geldi. Dolayısıyla geri bildirimler azaldı, azalmaya devam ediyor. Hatta sektörün geldiği nokta şu özellik yok ama sıkıntı yok. Biz zaten şu anda ihtiyacımız yok, kullanmaya devam ederiz şeklinde azalıyor, azalmaya devam ediyor Sercan. Bir de sen az önce biraz bahsettin ama uzun yıllardır buradayım diye. Ben de seni 20 yıldır tanıyorum ve sanallaştırma deyince de herhalde teknolojik alanda en önemli gurulardan birisin. Teşekkür Bu işte ederim. çok iyi biliyorsun. Bir de bir lisanslama çeşitliliği oldu bu yıllar içerisinde. Bundan 3-4 yıl önce daha çok işte soket bazlı lisanslanırken sonra Core'a geçildi. Ama VM Essentials hala soket bazlı lisanslanıyor. Evet. Bunun müşteri bazında avantajı nedir? Değişiklik düşünüyor mu VM Essentials? Buna da bir yorum yaparsan. En heyecanlandığım konu çünkü donanım teknolojilerini yakından takip eden biri olarak önemli gördüğüm konu başlıklarından bir tanesi bu. Biz VM Essential'ı ilk lansmanı yaptığımızda da keywordlerimizden birincisi, en önemlisi işte VMware ortamlarıyla HVM ortamlarını, yani VM Essential ortamlarını tek noktadan yönetebiliriz. Bu bizim için önemli bir argümandı. İkincisi de lisanslama modelimizdi. Soket bazlı lisanslamaydı. Teknolojinin geldiği nokta şu Sercan. İşlemci mimarisinde nanometreler konuşulurken transistör boyutunda artık angstromlar konuşmaya başlandı. Yani 1 nanometrenin 1/10 boyutları konuşulmaya başlandı. En güncel işlemcilerde de artık 1.8 nanometreye düştü. 2026 itibariyle soket içerisinde 288 korlu işlemci var bir sokette. Bu detayı niçin veriyorum? Lisanslama modelinde soket bazlı lisanslama yapan VM Essential'daki karşılaştırıldığında rekabetteki ürünlerle avantajı müthiş oldu. 2017 yılında çıkmış olan işlemcilerde 28 core vardı. Lisanslama modeli 32 core'a göre adreslenmişti. Mimari tasarımlarda çok da sıkıntı yoktu. Üzerine gelen teknolojilerde yine 40 core'lar, 60 core'lar varken fiyat performans olarak bakıldığında 32 core'lu soketlere göre lisanslama stratejisinde gene sıkıntı yoktu. Ama 288'e geldiğimizde bir mimari tasarım değişikliğine gidilmesi gerekiyor gibi görülüyor. Soket içerisindeki core sayısı ne olursa olsun VM Essential'da soket bazlı lisanslama olması çok dar alanda çok fazla sanal makine çalıştırılabilecek, toplam sahip olma maliyeti ya da geri dönüşüm olarak bakıldığında ciddi avantaj sağlayacak gibi görünüyor. Kısa vadede bizde lisanslama modeline bir değişiklik söz konusu değil. Ama bu her zaman böyle olacak anlamına da gelmeyebilir. Çünkü teknoloji o kadar hızlı değişiyor ki 5 sene sonra GPU bazlı lisanslamaya geçiyor da olabiliriz.
Başka üreticiler başka lisanslama modellerine geçiyor da olabilir. Ama bizim başlangıç argümanlarımızdan bir tanesi soket bazlı lisanslama olduğu için ben kısa vadede bunun değişeceğini düşünmüyorum. Ve bu müşterilerinize daha çok fiyat avantajı sağladı Kesinlikle. anladığım kadarıyla. Onu da altını çizdiniz zaten. Kesinlikle, kesinlikle. Türker, ben işte ilk versiyondan beri kuruyorum, kullanıyorum, test yapıyorum, bozmaya çalışıyorum. Hatta ben farklı donanım üreticilerinde de denedim yazılımı. Supported listesinde yokken bile farklı serverlarla denedim, farklı storage'larla denedim. Hepsinde de çalıştı. Demek ki siz sadece HP brandine, HP markasına uygun bir yazılım peşinde değilsiniz. Bunu genele yayacak gibisiniz. Doğru mu düşünüyorum? Kesinlikle doğru. Teknik olarak bakıldığında nested ortamda da çalışabilen, hatta Ubuntu 22.04 kurulabilen, 24 keza ki bu sene 26'sı gelecek, kurulabilen her platformda VM Essential'ı müşterilerimiz kurabilir. Ama konunun iki farklı yüzü var. Bir, teknik olarak kurulabilmesi, çalışabilmesi, hiçbir sıkıntı yok. Ubuntu 22.24 kuruluyorsa zaten kurulup çalışır. İkinci kısmı bunun certified edilmesi ya da support alınacak, destek verilebilecek olması. Burada biz ilk sertify ettiğimiz donanımlardan bir tanesi R740'tı. Bunun üzerine diğer üreticilerin donanımlarını ekledik. Çünkü şöyle bir çalışma da yapıyoruz. Kendi bizim uyumluluk listesinde müşterimiz VM Essential kullanmak istiyor ama bu listede görmediği bir sunucu modelini kullanıyorsa küçük bir assessment yapıyoruz. Biz diyoruz ki burada çalışabilirsin ve ben buna bu support'u verebileceğim diyoruz. Hatta o donanım support'unu da HPE'den alabilecek senaryoları da müşteriye sunabiliyoruz. Bu sadece HP server'da HP'nin veri depolama network ürünlerinde çalışacak anlamına gelmiyor. Evrensel dildeki protokol uyumluluğu sağlandığı sürece her donanım üreticisiyle çalışabileceğiz. Bu tarz Türkiye'de örnekleriniz var mı şu Var. an yaşayan örnekleriniz? İstediğiniz zaman paylaşabiliyorsunuz Kesinlikle. aslında. Yani sadece böyle kağıt üzerinde bir şey değil bu. Zaten public'te bir dokümanımız var, linkimiz var Sercan. Burada uyumluluk listesinde olan sunucu, veri depolama, network ürünleri, uygulama seviyesinde sertifika ettiğimiz ürünlerin hepsi zaten paylaşılıyor. Ama sorduğun soru, müşterinin o listede olmayan bir donanımı sertifika etmek istiyorum dediğinde yapacağımız assessment çalışmasının örneği ise tabii onu da verebiliriz. Yok, ben ilkini de sordum aslında. Hani Var. o yazanları Var. Türkiye'de kullanan, hani o şekilde Tabii. kullanan, sizin support da verdiğiniz ve çalışan sistemler de şu an için Var, mevcut. mevcut, Çok evet. güzel. Peki biz aslında sanallaştırma işte hep konuşuyoruz şu an ve çok ciddi bir dönüşümden geçti. Son 2-3 yıldır zaten VMware'in acquisition'la beraber oldu. Ama sadece o konu değildi. Aynı zamanda yeni rakipler de çıkıyor. İşte Proxmox gibi, Sang4 gibi, H3C gibi ve hani VM Essentials'da elbette ki birçok gücü var arkasında, HP gibi, ama siz kendinizi rekabette nasıl konumluyorsunuz? Onlarla karşılaştırıyor musunuz ya da başka nasıl bir söylemde bulunuyorsunuz ve müşterilerde aslında nasıl bir fark yaratmış oluyorsunuz? Şöyle Sercan, iki temel noktadan bakarak cevap vermek istiyorum bu soruya. Şimdi bir tanesi şöyle. Hani ben işte 14-15. senemdeyim HP'de. Uzunca yıllar farklı ürünleri ve servisleri yönettim. Malum HP'nin çözümleri çok iyidir, çok sağlamdır ama hiçbir zaman en ucuz çözüm değildi. Ya da ucuz bir çözüm değildi yani. Ya da hani böyle bir iddiamız olmadı. Zor oluyor tabii o zaman. Yani hani bunun satışını yapmak, anlatmak, o katma değeri gösterebilmek daha meşakkatli bir süreç. Ve fakat VM Essentials şu an hani pazardaki bütün rakipleriyle ciddi şekilde rekabet edebilecek noktada kaliteli, HP'nin çıkardığı ama uygun fiyatlı bir ürün. İlk defa böyle bir ürünüm var. Bu sebeple de çok memnunum. Birinci noktası bu. İkincisi, biz müşterilerimize sadece bir sanallaştırma platformu sunmuyoruz aslında. Mümkün mertebe farklı platformlar kullanıyor olsalar da bunlara entegrasyonu ve toplu uçtan uca aslında kurulumu sunuyoruz. Ve şunu söylüyoruz. Hangi platformu tercih ederseniz edin, piyasadaki bütün platformlar tabii ki belli iş yüklerinde, belli ihtiyaçlarda doğru seçimler olacaktır. Hepsinde kullanan müşterilerimiz var. Konu platformun, işte Engin abinin de dediği gibi, çalışıp çalışmaması da değil. Platform çalışır. İşte HP olmayan bir sunucunun üstüne kurduğunuzda, farklı bir storage bağladığınızda, farklı şekillerde, protokollerde konuşturduğunuzda da çalışır. Sorun ve önemli olan nokta çalışmayı bıraktığında ne oluyor? Orası çok önemli. Çünkü hani şunu söyleyebiliriz ki gerçekten hiçbir sistem sonsuza kadar çalışmak üzere dizayn edilmemiş. Hepsi bir noktada bir öksürüyor, tıksırıyor, bir şey oluyor. Ve o noktada müşterimize diyoruz ki arkanızda HP'nin hem yerel hem de global
bütün mühendislik ekibi var. Bunu bu şekilde söyleyebilen, bu büyüklükte ve bu güvenceyi veren başka bir sanallaştırma platformu sunan firma çok yok. En azından donanım üreticileri içerisinde bunu yapan ve bunu sunan veya işte dediğin gibi farklı şekilde müşterilere şu an bize rakip olarak bu platformları sunan üreticiler içerisinde düşünürsek hani HP'nin büyüklüğünde ve HP'nin bakım destek birikiminde ve o teknik yetkinliğinde olan ve hani bu tecrübeyi geçmiş VMware sanallaştırma tecrübesini de yıllarca yaşayıp o çağrıları, kayıtları, problemleri çözmüş olan organizasyon üzerinden de devam ettirdiğimizi düşünürsek bu bilgi birikimini de direkt sunabilecek olan başka bir üretici olduğunu ben çok düşünmüyorum. Dolayısıyla da aslında hem uygun maliyetli seçim özgürlüğü veren bir çözüm sunuyoruz hem de illa kaçınılmaz olan o problem yaşandığında müşterimizin yanında olup o problemi çözeceğimizin net garantisini veriyoruz. Haklısın Burak. Yani HP'nin bir ürünün arkasında olması gerçekten çok değer katıyor. Türker, Masai Mara'dan Serengeti'ye göç nasıl başlayacak? Yani %90 piyasaya hakim olan bir ürün var ve insanlar artık çeşitli nedenlerden dolayı sizin ürününüzü tercih edeceklerdir. Buradaki bu değişim, bu convert nasıl başlayacak? İnsanların elinde neler var? İlk günden beri en önem verdiğimiz konu başlıklarından bir tanesi bu. Çünkü ne kadar mükemmel bir ürün sunarsanız sunun, sonuçta %90'ına hakim olan pazar, müşterilerimiz sanal makinalarını VMware ortamından HVM ortamına sanal makinalarını göndermek zorunda ki bizim istediğimiz ürünü görsünler, test etsinler ya da burada production ürünlerini çalıştırabilsinler. Bu bizim en önem verdiğimiz konu başlıklarından bir tanesiydi ki biraz önceki sohbet içerisinde ortak bir platformdan her iki ortamı birden görebiliyor olmak gibi bir avantajdan bahsetmiştik. Embedded bir tool'umuz zaten var. Offline tercih eden müşterilerimiz VMware ortamlarından sanal makinalarını HVM ortamlarına offline tercih ederlerse zaten taşıyabiliyorlar. Backup Restore da sektörün tercih ettiği yöntemlerinden bir tanesi. Yani VMware ortamından backup'ını alıp HVM ortamına restore edebilir. Yine offline bir proses. Uzun süren bir proses ama ellerinde hazır backup ürünleri varsa da yapabilecekleri yöntemlerden bir tanesi. Rapid Migration Tool'umuz var bizim ki bunun da kullanımını açtık. Rapid Migration Tool'la yine bizim Near Online dediğimiz yöntemle CBT teknolojisi, Snapshot teknolojisiyle HVM ortamına migration'ları yapabilirler. Bir de Zerto'muz var tabii ki yani Zerto ile beraber HVM ortamlarına sanal makinalarını migrate edebiliyor. Diğerlerinden ayrıldığı önemli tabii teknolojik artıları var. Diğerleri gibi değişen bloklara bakmak yerine on the fly blokları capture edip source ortamına commit gönderip diğer tarafa online olarak sanal makineyi gönderebiliyor olması gibi önemli bir avantaja sahip olabiliyorlar. Biz zaten VM Essential'ı sunarken sadece bir hypervisor değil, HP'nin portföyünde yer alan ürünlerle birlikte çalışabilme vaadinde de bulunmuştuk. Bunun içerisinde sadece serverlar, storage'lar yok. İşte OpsRamp gibi, Zerto gibi ürünlerimiz de var ki ayrıldığı noktalardan bir tanesi de bu olacak Engin Hocam. Yani Zerto başlı başına bir dünya, apayrı bir program konusu zaten. Kesinlikle. Evet. Bir de senin belirttiğin gibi hani değişim dönüşüm dönemleri her zaman çok zor ve insanlar buna direnç gösterir ama bu kolaylaştırıcılar da onların adapte olmalarını sağlarlar. Çok değişik bir soru soracağım. Hani böyle hastaneye gittiğin zaman acı ne kadardır diye sorarlar ya 10 üzerinden puanla diye. Hani 10 en zor hali olduğunu düşün. 11. İşte bir de çok kolay olsun. Hayır bu dönüşüm, bu geçiş ne kadar kolay? 10 üzerinden bir puan versen ne verirsin? Zerto ile 2'dir. Sektörde her zaman risk vardır. Onu da o yüzden 2 diye verdim. Evet, çok Çok güzel. bile verdin. Risk her zaman vardır. Evet çok güzel. O zaman ben birazcık ekosistemden bahsetmek istiyorum. Az önce dedik ya işte zaten HP'nin buradaki varlığı çok güçlü. Aynı zamanda kanal organizasyonu da çok güçlü. Ve bu VM Essentials'la beraber siz iş ortaklarınız üzerinden daha da yaygına gidiyorsunuz. Ama burada gerçekten onların VM Essentials satması için bir avantaj oluyor mu? Kendileri müşterilerinde farklılaşıyorlar mı? Bunu daha iyi anlayanlar daha öne geçiyor mu? Nasıl bir sistem kurdunuz orada? HP ekosistemi dediğin gibi çok geniş. Ve müşterilerimize her türlü çözümümüzü ulaştırmak için bizim en büyük kolaylaştırıcımız ve ekosistem üzerinden zaten bütün satışlarımızı yapıyoruz, gerçekleştiriyoruz. Ve en başta da söyledim ya hani ekosistemimizden, iş ortaklarımızdan ve müşterilerimizden gelen geri bildirimle aslında biz bu yola çıktık temelde bakarsanız. Hem
bu çözümü doğru şekilde kurgulayabildiğinden, kurabildiğinden ve müşterilerimize doğru şekilde ulaştırdığından emin olmak istiyoruz. Bunun için de Türkiye'de pilot olarak yaptığımız bir VM Essentials sertifikasyon programımız var. İş ortaklarımıza yönelik. İş ortaklarımızın yetkinliklerini ölçümlediğimiz, işte onların teknik işte sertifikasyonuna, yaptıkları kurulumlara, aldıkları eğitimlere göre onları böyle işte 4 seviyeli bir skalada ölçtüğümüz ve sertifikalandırdığımız bir program bu. Biz bu programa dahil olan iş ortaklarımızı halka açık aslında bir web sitesi üzerinden de duyuruyoruz. Ve onu da müşterilerimizle paylaşıyoruz. Çünkü hani az önce konuştuk ya, yani bu iş çok kritik. Sanallaştırma katmanı müşterilerin kalbi gibi bir şey. Olmazsa olmaz. Ve bir problem olduğunda bütün sisteme sirayet ediyor. O yüzden de doğru şekilde çalıştığından ve kurgulandığından emin olmamız lazım. Bu sebeple de müşterilerimizin bu konuda uzman olan ve bu konuda gerçekten işte o veri geçişlerini, kurguyu yapabilecek iş ortaklarımız ve bu konuya emek vermiş iş ortaklarımızla çalıştığından da emin olmak istiyoruz. Dolayısıyla buraya emek veren, efor veren, hani bu yola baş koyan iş ortaklarımızı müşterilerimizin karşısına getirmek için biz de ciddi bir efor sarf ediyoruz. Ama VM Essentials ve yazılım çözümlerimizi satan iş ortaklarımıza işte tabii ki ciddi rebate'lerimiz, onlara farklılaştırılmış işte ödül mekanizmalarımız hepsi mevcut. Ama biz bunun aslında bir adım ötesine de geçip daha farklı bir program da dizayn ettik ve hayata geçirdik. Evet. Çünkü VM Essentials az önce dediğin gibi o kadar odaklanmış vaziyettesiniz ki hani satın iş ortakları demekten ziyade gerçekten onun doğru konumlanması, doğru şekilde kurulması ve müşterinin memnun olması sizin için önemli. Elbette ki HP ekosistemi çok güçlü ve yıllardır iyi yönetilen bir kanaldan bahsediyoruz ama yine de onların da odakları bazen dağılabilir. Siz de onu VM Essentials'a odaklıyorsunuz ki müşteriler sonunda hani bu ürünü çok güzel kullanabilsin. Çünkü büyük bir dönüşüm süreci bu. Sadece müşterilerde değil, iş ortakları yapısında da bir dönüşüm Aynen gerçekleşiyor. Sanallaştırma çok kıymetli ama en az onun kadar kıymetli bir başka konu daha var. O da yedekleme. Biz sanal makinalarımızı aldık buraya. Zerto'yla işte ne bileyim Offline Tool'la burada çalışıyor. Peki VM Essentials piyasada kabul görmüş yedekleme yazılımlarıyla entegre mi? Bunlar sizin sisteminizde çalışıyor mu? Engin Hocam, bir sanallaştırma platformundan her ne kadar biraz önce bahsettik, yani HA gibi, vMotion gibi sanal makinenin ekranını görelim. Çok önemli konu başlıklarından bir tanesi tabii ki yedekleme. Yani yedekleme olmazsa olmaz dediğimiz konu başlıklarından biri bu. Commvault bizim ilk entegre ettiğimiz ürünlerden bir tanesiydi. Yedek alma platformu olarak. Bazen sadece bizim VM Essential'a ürünü tanıtmamız yeterli olmuyor. O ürünü VM Essential'ı da kendisine tanıtması gerekiyor ve bir süreç alabiliyor. Sektörde en çok kullanılan ürünlerden bir tanesi sanallaştırma ortamlarında Vim. Vim'i zaten native olarak Kasım ya da Aralık ayıydı. 13.01 versiyonuyla Vim'in entegre ettik. Bunun yanında Zerto, Vim, Commvault zaten varken işte yine bizim eski ürünümüzde aslında Data Protector buna eklenmiş oldu. Farklı versiyonlarda Rubrik olabilir, NetBackup Cohes'de olabilir. Bu sene birkaç tane daha sürpriz yazılımı buradaki platforma ekleyeceğiz gibi görünüyor. Sertifikasyon süreci devam ediyor. Bunların hepsi eklendiğinde bence eksik kalmamış olacak Yani aslında tamamına destek vermişsiniz. gibi oluyor. Evet. Güzel. Peki bir de ben de biraz müşteri tarafından bunu kullanacak müşterilerde ayrım yapıyor musunuz? Teknik ya da işte stratejik olarak söyleyebilirsiniz, cevaplandırabilirsiniz. Yani bu belli müşteri kitlesi için uygundur VM Essentials ama Top Enterprise için değildir ya da işte KOBİ için değil. Neyse müşteri kitlesi tarafında bir stratejiniz var mı? Daha çok bunlara odaklanıyoruz dediğiniz. Ya şöyle, şimdiye kadar hani geçtiğimiz işte belki 6 aya kadar baksak, hani realitede hani bizim ne dediğimizden de bağımsız realitede kullanan müşterilerimize baktığımızda daha çok KOBİ, işte holdingler, üretim firmaları gibi bir segmentte daha çok faaliyet gösteriyordu VM Essentials. Ama geçtiğimiz 6 aydaki aslında duyurduğumuz ve gerçekleştirdiğimiz özelliklerle beraber ciddi şekilde daha kurumsal firmaların da kullanmaya başladığını ve kullanım için hazırlıklara giriştiğini söyleyebilirim. Dolayısıyla aslında bugün geldiğimiz noktadan sonra cevabım, yani 9 ay önce konuşsaydık farklı bir cevap verirdim muhtemelen. Ama şu an vereceğim cevap bütün, yani her boyuttaki işletme, her türlü müşteri için
aslında uygun ve kullanılabilir bir sanallaştırma platformu haline geldi diyebiliriz. Evet, bu teknolojinin arkasındasınız. Zaten az önce dedin ya, daha belki orta segment ya da küçük segment kurumlarla başladı. Bu büyük geminin büyüklüğüyle de ilgili. Yani Titanic'in dönmesi belli bir zaman alıyor ama daha ufak boyutlu bir teknenin daha hızlı oluyor gibi. Tabii ki teknoloji adaptasyonu kurumlara göre değişiyor ama önemli olan VM Essential teknolojisinin aslında buna artık hazır olduğundan bahsettin. Evet. Peki bir böyle aklında bir soru var. Böyle bir yıl sonra, hani 9 ay önce konuşsak bunları söyleyemezdim dedin. Bir yıl sonra sizinle burada otursak ne hayal ediyorsunuz? Ya pazar payı olarak düşünebilirsiniz, teknolojik olarak söyleyebilirsiniz. Şuralarda olmasını hayal ediyorum. Böyle bir şeyler olabilir ama gizli bilgi anlamında söylemiyorum. Yani böyle bir belki Burak ve Türker olarak cevap verebilirsiniz. Neler Ben Türkiye göreceğiz? olarak cevap vermek istiyorum izin verirsen Buyurun. Burak. Biz ilk lansmanını yaptığımızda daha önce ekosistemde hiç görmediğim bir software cycle ile karşılaştık. Yani ben herhangi bir ürünümüzün haftalık feature'lar aldığını hiç görmemiştim. Her hafta, her ay ürünü tekrar öğrenmek, tekrar kurmak, tekrar anlatmak, neler gelmiş bunları test etmek gibi bir süreç yaşadık. Bu sene itibariyle 3 aylık periyotlara girdi. Önümüzdeki sene muhtemelen 6 aylık yıllık periyotlara gelecek. Yani bir sene sonra konuştuğumuzda biz belki yüzlerce müşteriye ulaşmış, knowledge base'imizin arttığı, çok daha güçlü, çok daha rahat, çok daha güvenli konuştuğumuz bir noktada olacağız diye düşünüyorum. Peki sen ne hayal ediyorsun? Yine şöyle geleyim. Bir ay önce sorsaydın bana bu soruyu şunu söylerdim. İşte ya malum Türkiye'de ve dünyada birçok yerde işte şartnameler oluşturuluyor. Müşterilerimiz tabii ki kurumsal olarak bu şartnamelere uygun alımlar yapıyorlar. Benim hani en azından böyle geçmiş aylardaki en büyük hayallerimden biri bizim donanım altyapımızdan ya da hani böyle HP ürünlerinden bağımsız olarak bir müşteri şartnamesinde şeyi görmekti. İşte o sanallaştırma maddesinde işte Hyper-V, Nutanix, VMware ve HP olabilir görmekti ve bunu gördük. Ve o ihaleyi de kazandık bu arada. Bu mesela bir ay önceki yani bir ay önce sorsaydın hayallerimden biri bu derdim. Çünkü bence bu gerçekten önemli bir şey. Yani hani sektörde bu işi iyi yapanların arasında olup onlarla o adil rekabeti yapabiliyor olmak hani benim bir hani business'ın sahibi olarak en böyle hani mutlu olarak yapacağım bir şey. Birincisi bu. Ama hani ileriye böyle bir sene sonra şimdi bugünden bakarsak ne hayal ederim diyorsan şöyle bugün bu arada şey de söyleyeyim. Bizim şu an işte 130'a yakın deployment'ımız var. Benim sorumlu olduğum bölgede çoğu Türkiye'de. 35 tane de halka açık referans müşterimiz var. Bunları hızlıca işte arttırmaya çalışıyoruz. Benim bir tane slaydım var. Bu halka açık müşteri logolarımızı koyduğum. Benim bir sene sonraki hayalim artık o slayda sığamayıp böyle slaytlarca müşteri logoları koyarak onları böyle sığdırmaya çalışmak. Olacağına da eminim. Yani böyle yüzlerce müşterimiz olacak. Ve böyle gerçekten o müşterilere hep diyorum ya o seçim özgürlüğünü sağlamış olmanın verdiği gururla mutlu bir şekilde hayatımıza devam edeceğiz. O zaman bir bahsettiğin için sormak istiyorum. Şimdi dedin ya özellikle çoğunlukla Türkiye'de dedin. Farklı ülkeleri de yönetiyorsun sen. Sorumluluğunda bunlar Doğru. da var. Biraz bahsetmedik ama herkes de seni biliyor. Türkiye'nin adaptasyonu, VM Essentials adaptasyonu nasıl görüyorsun diğer ülkelerle kıyasla? Türkiye ekosistemi harika. Bunu söyleyebilirim. Yani biz gerçekten yeni teknolojilere adapte olma noktasında, o cesareti gösterme noktasında ve o kara gözlülük noktasında çok öndeyiz. Sadece benim bölgemde değil, bütün dünyadaki hani HP ülkeleri için söylüyorum. Sonuçta bu ürün her yerde satılıyor, konumlanıyor. Türkiye olarak hani şöyle bir örnek vereyim. Şimdi 9.0 versiyonu çıktı ya. Evet. Türkiye olarak biz bütün dünyadaki HP ülkelerinde 9.0 versiyonun indirilme adedi olarak 5. sıradayız. Yani oradan siz pay biçin. Türkiye'nin ne kadar bu işte önde gittiğini. Diğer ülkeler de tabii ki hani geliyorlar arkasından ama Türkiye ekosistemi bu konuda hem bu ürünü kabullenmiş durumda hem de gerçekten o ürünü alıp hani en iyi şekilde kullanmak konusunda süper motive. Evet, Türkiye pazarı gerçekten böyleler ama siz de HP Türkiye olarak da bu pazarı çok destekliyorsunuz. Bence burada sizde de çok büyük bir başarı var. Beraber Türkleri güzel bir şekilde temsil ediyoruz diyelim. Bir ekleme yapayım Sercan. Biz belki bu teknolojileri icat eden değiliz ama inan bana çok iyi kullanıyoruz. Yani her aşamasında, bankacılıkta da olsa, sanallaştırmada da olsa ben yurt dışı bir sürü projeye de katıldım. Oralarda ya inanamıyor insanlar siz bunu nasıl bu kadar iyi kullanabiliyorsunuz diye. Kesinlikle iyi kullanıyoruz. Hep siz sordunuz. Son bir soru da ben sormak istiyorum size. Engin Hocam size sormak istiyorum. Önemli iş ortaklarımızdan bir tanesisiniz.
VM Essential özelinde düşüncenizi ya da VM Essential özelinde ürünü geliştirme noktasında neler yaptığınızı merak ediyorum. Aktarmak ister misin? Bir şey söyleyeyim mi? HP'nin içindeki arkadaşların bile birçoğunu ikna eden benim. Bu ürün iyi olacak diye. Çok açık söylüyorum. Bizim ofiste tahtaya yazmışlığım vardır. Bunun fotoğrafını çekin, aynen böyle olacak demişliğim vardır. Çünkü ömrümün son belki 20 yılı sanallaştırmaya gitti. Yani ne o Perşembenin gelişi çarşambadan belli olur mu, ne öyle bir laf var ya. O kadar iyi bir gidiş var ki. Ya ben tekrar ediyorum. ABC'ye razıyken siz FHI'yi yaptınız bile. Çok başarılı. Teşekkür ederim. O zaman Engin, Speak Up Tech serisinin ilk konusu VM Essentials seçmemiz mantıklı olmuş değil mi? Kesinlikle. Eminim herkesin birçok merak ettiği konuya değinmiş olduk. Ben de bugün çok şey öğrendim sizden. İyi ki geldiniz. Çok teşekkür ederiz. Son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı? Çok teşekkür ederim davetiniz için. Sağ olun, teşekkür ederiz. Çok keyifli bir sohbet oldu. Yani inşallah izleyenler için de güzel olacaktır. Speak Up Tech serimizin ilk bölümünün sonuna geldik. Bugün VM Essentials'ı konuştuk. HP'den arkadaşlarımız Burak ve Türker konuklarımızdı. Kendileriyle derinlemesine bir sohbet gerçekleştirdik. Ben Sercan. Ben Engin. Speak Up Tech serisinde görüşmek üzere.